Bu video, Predator Badlands filmini baştan sana anlatıyor. Büyük spoiler var. Filmi izlemediysen şimdi durdurup sonra geri gelmeni öneririm. Selamlar, kanala hoş geldin. Çayını kahveni aldıysan başlıyoruz. Predator evreninde genelde insan avdır yahutça avcıdır. Badlands ise bu dengeyi tersine çeviriyor. Bu kez avcı kendi klanında av ilan edilmiş bir genç. Ve hayatta kalması sadece canavarları öldürmesine değil, neyin avcı olduğunu yeniden öğrenmesine bağlı. Hazırsan ilk sahneden giriyoruz. Film bizi yahutça Prime'a götürüyor. Dek, klanın gözünde cılız, eksik, Round denilen bir yahutça. Ama Dek'in kafasında tek bir hedef var. Babası Nior'un onayını almak. Bunun için kendine bir görev seçiyor. Genna denilen ölüm gezegeninde Kalisk'i avlamak. Kalisk öyle bir hedef ki, klan lideri olan Nior bile adını duyunca yüzünü ekşitiyor. Yani Dek küçük bir cesaret gösterisi peşinde değil, kendini kanıtlamanın en imkansız yolunu seçmiş. Ve tam burada film ilk darbeyi vuruyor. Nior ortaya çıkıyor ve Dek'in kardeşi Kuei'ye emir veriyor. Dek'i öldür. Gerekçesi basit ama acımasız. Zayıf olan klanı kirletir. Kuei bu emri reddediyor. Kardeşini öldürmek yerine gemiyi çalıştırıyor ve Dek'i Genna'ya göndermeye kalkıyor. Nior'la Kuei arasında bir dövüş patlıyor. Kuei yeniliyor ve kolunu kaybediyor. Dek hiçbir şey yapamadan izliyor ve Nior Kuei'yi infaz ediyor. Bu sahne filmin karakter motoru. Dek'in avı artık sadece Kalisk değil. Dek'in avı kendini değersiz gören baba fikri. Dek Genna'ya çakılıyor. Daha iner inmez gezegenin doğası saldırıyor. Zehirli bitkiler, yırtıcı canlılar, görünmeyen tuzaklar. Üstüne bir de Dek neredeyse tüm ekipmanını kaybediyor. Teknoloji gittiğinde elinde kalan tek şey içgüdü. Tam bu noktada Tia çıkıyor. Tia, Weyland-Yutani şirketine ait hasarlı bir android. Genna'ya bir ekiple gelmiş ama ekibi Kalisk tarafından parçalanmış. Tia çok net konuşuyor. Kalisk'i tek başına öldüremezsin. Dek önce reddediyor, sonra mecburen kabul ediyor. İkili istemeden de olsa bir ortaklığa dönüşüyor. Yolculuk sırasında üçüncü bir varlık daha katılıyor. Tia'nın Bud adını verdiği sevimli görünümlü bir yaratık. Bud, Dek'le bağ kuruyor. Bir kamp sahnesinde Dek'i işaretliyor gibi bir hareket yapıyor. Bu detay ileride filmin en kritik mekanizmasına dönüşüyor. Dek'in yarası ve yanlış anladığı ders. Dek, kardeşi Kuei'nin ölümünü Tia'ya anlatıyor. Tia ona dünyadaki kurtlar üzerinden bir örnek veriyor. Alfa olan sadece en çok avı alan değildir. Alfa olan sürüyü koruyandır. Ama Dek bunu yanlış okuyor. Dek'in zihninde alfa daha çok öldüren demek. Film burada çok ince bir kırılma kuruyor. Dek'in en büyük düşmanı Kalisk değil. Dek'in en büyük düşmanı avcılığı öldürme sayısına indirgeyen inanç. Bu sırada başka bir hatta Tia'nın kardeşi denilen Tessa devreye giriyor. Tessa, başka Weyland-Yutani androidleri tarafından ana üsse götürülüyor, onarılıyor ve net bir tehditle karşılaşıyor. Görev başarısız olursa devre dışı bırakılırsın. Tessa'ya Dek'in Genna'da olduğu söyleniyor. Tia'nın da onunla olduğu. Tessa bir ekip alıp avı büyütüyor. Dek'in düşen gemisini buluyorlar. Dek'in kayıp ekipmanını çıkarıyorlar. Ve içlerinden biri ileride kabusu tetikleyecek parçayı buluyor. Kriyojenik patlayıcılar. Tia gerçeği söylüyor. Dek yalnız kalıyor. Tia hasarını onarmaya çalışırken Weyland-Yutani ekibinin yaklaştığını anlıyor. Ama hedefleri Dek değil, Kalisk. Onu yakalamak istiyorlar. Çünkü Kalisk'in yenilenme gücü şirketin gözünde mucize. Tia Dek'e kaç diyor. Dek bunu ihanet gibi görüyor. Çünkü Dek ilk kez biriyle aynı hedef için yürürken birden yalnız bırakıldığını hissediyor. Ve tam bu kırılma anında Dek en aptal ama en Dekçe kararı veriyor. Kalisk'e tek başına saldırıyor. Kalisk dövüşü. Güç değil, gerçek. Dek'in elinde sadece kılıcı var. Kalisk'le kapışıyor. Dek inanılmaz bir an yakalıyor. Kalisk'in başını ve kuyruğunu kesiyor. Ve tam bu an film seyirciyi tokatlıyor. Kalisk kendini yeniliyor. Yani Dek'in zafer sandığı şey Kalisk için sadece bir gecikme. Kalisk Dek'i yere seriyor ama öldürmüyor. Dek'in üzerinde bir koku alıyor ve geri çekiliyor. O koku Bud'ın bıraktığı iz. Bu filmin büyük açılımı. Bud,
Kalisk'le bağlantılı. Tam bu sırada Weyland-Yutani ekibi geliyor. Kriyojenik patlayıcıları kullanıp Dek'i ve Kalisk'i donduruyorlar. Tessa sahneye çıkıyor. Tia'yı tebrik ediyor. Kalisk'in yenilenmesi insanlık için mucize olabilir diyor. Sonra Dek üzerinde deneyler başlıyor. Tia araya giriyor. Dek'in ideal olmadığını söylüyor. Bir şekilde Tessa'yı Dek'i kullanmaktan vazgeçirmeye çalışıyor. Tessa ise Tia'nın duygularını zayıflık olarak görüyor. Tia'yı devre dışı bırakma kararı veriyor. Kutulanacaksın. Tia burada geri adım atıyor. Şirkete Dek'i ve Kalisk'i satmış olmanın ağırlığı üstüne çöküyor. Dek'i kaçırıyor. Dek kaçarken Kwei'nin çakılmış gemisini buluyor. Orada yaralarını sarıyor, öfkesini kusuyor ve sonunda Tia'nın sözlerini gerçek anlamıyla kavruyor. Alfa en çok öldüren değil, koruyan. Dek bu farkındalıkla Gena'yı silaha çeviriyor. Elindeki doğayı kullanarak patlayıcılar kuruyor, bıçaklar üretiyor, tuzaklar hazırlıyor. Ve Bud geri geliyor. Dek Bud'a bakınca gerçeği görüyor. Bud, Kalisk'in yavrusu. Kalisk o yüzden Dek'i öldürmedi. Dek'in üzerinde yavrusunun kokusu vardı. Burada Dek'in avı bir anda başka bir şeye dönüşüyor. Kalisk artık sadece hedef değil, bir anne. Ve Dek onu kurtarmaya karar veriyor. Weyland-Yutani üssü, avcının av olduğu yer. Dek ve Bud üssü basıyor, muhafızları indiriyorlar. Tia'yı buluyorlar. Tia kesilmiş bacaklarına yeniden kavuşuyor. İkisi birleşiyor ve Kalisk'i arıyorlar. Dek kalan muhafızları temizlerken Tessa ortaya çıkıyor. Tessa bir power loader tipi mech kullanıyor. Üstelik Kwei'nin plazma caster silahı da onda. Dek için bu kişisel bir hakaret gibi. Kardeşinin mirası şirketin elinde. Kalisk, Tia tarafından serbest bırakılıyor ve dövüşe katılıyor. Bir noktada Kalisk Tessa'yı yutuyor. Sanki bitti diyorsun ama bitmiyor. Tessa içeriden Kalisk'i öldürüyor. Kriyo bombalar ve plazma caster ateşiyle. Ve sonra Tia'yı da öldürmeye hazırlanıyor. Tia burada net bir seçim yapıyor. Kardeş bağı bitti. Dek Tessa'yı bıçaklayıp öldürüyor. Plazma caster'ı geri alıyor. Bud ise Tessa'nın kafasını ve omurgasını söküp alıyor. Film burada tek bir cümle söylüyor. Bu yeni klan hayatta kalmak için acımasız olmaktan çekinmiyor. Ama hedefi artık güç gösterisi değil, korunma. Dek yahutça Prime'a dönüyor. Babası Njor'un önüne Tessa'nın kafatasını koyuyor. Bir kupa gibi. Ödül istiyor. Görünmezlik cihazı. Njor bunu bile vermiyor. Dek'i hala zayıf görüyor ve muhafızlarına emrediyor. Öldürün. Dek bu kez kaçmıyor. Muhafızları indiriyor. Babasıyla düelloya giriyor. Njor'un kolunu kesiyor ve kendi tuzağıyla onu bağlıyor. Njor pazarlık yapıyor. Sana klanda yer veririm. Ben yanılmışım. Dek reddediyor. Çünkü Dek artık bir şey öğrendi. Onayı bir babadan almak zorunda değilsin. Kendi klanını kurabilirsin. Tia ve Bud onun klanı. Ve daha da sarsıcı bir an geliyor. Bud artık büyümüş, daha iri, daha güçlü. Njor'un kafasını koparıp alıyor. Dek görünmezlik cihazını alıyor. Tia onu tebrik ediyor. Ama film burada durmuyor. Njor'un klan üyeleri silahlarına davranıyor. Ufukta dev bir Yahutça gemisi beliriyor. Tia bu gemi dost mu diye sorarken Dek kılıcını kavruyor. Ve Dek tek cümleyle yeni filmin kapısını aralıyor. Bu gemi annem. Finalde anne gemisinin gelişi hayranların en çok konuştuğu kapı. Bir okuma Dek'in annesinin Njor'a karşı bir hesapla geldiğini söylüyor. Bir okuma ise daha politik. Klan içi savaş büyüyor ve Dek artık bir taraf seçmek zorunda. Diğer büyük konuşulan konu Weyland-Yutani bağlantısı. Film bunu açıkça kullanıyor ve güçlendirdiği şey şu: Predator ve Alien evrenleri aynı masada. Bu da gelecekte daha net bir kesişim görebiliriz fikrini güçlendiriyor. Hatta kulis tarafında bazı söylentiler, Dutch gibi eski karakterlerin bu genişleyen evrene bir noktada dokunabileceğini konuşuyor. Bu filmde böyle bir şey kesinleşmiyor ama franchise artık o kadar geniş ki kapı tamamen kapalı değil. Predator Badlands aksiyonun altına bir kimlik hikayesi koyuyor. Dek avcı olmak istiyor ama avcılığı yanlış öğrenmiş. Film onu bir canavar öldürme yolculuğundan çok bir anlam kurma yolculuğuna sokuyor. Kalisk, klasik Predator filmlerindeki hedef gibi duruyor ama aslında filmin aynası. Yenilenmesi, şirketin iştahı, Tia ile Tessa'nın karşıtlığı hepsi aynı şeyi söylüyor. Bu evrende asıl tehlike diş değil, asıl tehlike bir şeyi sadece kaynak olarak görmen. Buraya kadar izlediysen teşekkürler.
Sence Dek'in annesi gelince Yautja Prime'da savaş mı başlar yoksa Dek'i bambaşka bir sınav mı bekler? Ve Weyland Yutani işin içindeyken sence bir alien bağlantısı artık kaçınılmaz mı? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşürüz.